Güneş doğana kadar uyuyamadığım oluyor ki başım çok ağrımasına rağmen, uykum çok gelmesine rağmen bir türlü uykuya dalamadığım oluyor. Kimsenin beni bu halde görmesini istemiyorum. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Kimsenin odama girmesini dahi istemiyorum. Bu hissin geçmesini bekliyorum ama azalmıyor bile. Kafamı gömüp ağladığımda bile yeterli olmuyor. O kötü hisleri boşaltmış gibi hissedemiyorum. Kötü hissediyorum. Kötü hissediyorum. Kötü hissediyorum. Benim için en büyük adım, en zor adım depresyonda olduğumu fark etmek oldu. Çünkü yaşadığım şeyleri herkesin yaşadığını düşünüyordum. Bir gün geldi, artık sabah kalkamayacak kadar falan böyle mental yorgunluğuma dur demem gerektiğini hissettim. Artık bende bir sorun olduğunu da kabullendim. İşte o zaman yardım için bir doktora, bir terapiste gitmem gerektiği fikrine biraz ısınmıştım. Depresyon bir psikolojik rahatsızlık, bir duygu durum bozukluğu hastalığı. Yani depresyon yaşayan insanların duygu durumları depresyon yaşamayan insanlara göre anlamlı düzeyde farklılık gösteriyor. Bu ne demek? Bu insanlar belli duyguları diğer insanlardan daha fazla hissediyorlar. Ne gibi duygular? Umutsuzluk duyguları, çaresizlik, bir işe yaramama, hayatta bir anlam görememe, motivasyon kaybı, üzgünlük, kendini mutsuz hissetme, kendini enerjisiz hissetme. Bir bireyin depresyon tanısı alabilmek için bu deneyimleri, bu duygu ve düşünceleri en az 2 hafta boyunca yaşıyor olması gerekir. Sadece bir üzgünlük hali, tümüyle boş, kabuk gibi. Kötü bir his var içinizde. Ben onu daha çok karanlık olarak adlandırıyorum. Hani bir karanlık var. Onu delecek ışık bulmak dışarıdan olmuyor. O içeriden gelen ışığınızla kendiniz güneş gibi parlamanız gerekiyor. Bunu çok sonra gördüm ama o dönem asla düzelmeyecek gibi geliyordu. Benim için her yaptığım şey aynıydı. İçim bomboştu ve ben yardım istemeyecek kadar utanıyordum kendimden ve böyle hissetmekten. Nasıl ki fiziksel sağlığımız bizim için kıymetliyse aslında psikolojik sağlığımız da bizim için çok kıymetli. Eğer ki kronik bir sıkıntı varsa, uzun zamandır devam eden özellikle bir problem varsa, günlük hayatını çok ciddi boyutta etkiliyorsa o zaman bir psikiyatriste başvurmak, konuşularak ilerlenmesi için de psikolog ve psikolojik danışmanlara başvurulması gerekiyor. Bir de ilk başlarda yardım almaktan, hani normal sevdiklerime de anlatmakta çok zorlanıyordum. O dönemki eski erkek arkadaşım falan böyle çok şey davranmıştı bana, hani destekleyici olmayarak, hani bunu başarabilirsin. Hayır, başaramıyorum. Bunları kimseye anlatamamak da çok zordu mesela. Arkadaşlarım vardı, yakın arkadaşlarım, cidden samimi olduğum insanlar. Ben ağzımı açıp tek kelime bile edemiyordum. Sanki bahsedersem beni anlamayacaklar, hatta güçsüz sanacaklar diye korkuyordum. Bir aile üyesi ya da arkadaş olarak yapabileceğiniz aslında çok şey var. Unutulmamalı ki sevdiğiniz kişinin hastalığı sizin ya da onun suçu değil. Destek, anlayış ve umut vermek. Bunlar çok önemlidir. Her psikolojik rahatsızlık gibi depresyonun da hepimiz için mümkün olan bir durum. Nasıl işte bir kişinin kalp rahatsızlığı diyelim de geliştirme olasılığı genleriyle belirleniyorsa, benzer bir şekilde depresyona yatkınlık da gene genetik geçişi olan bir yatkınlık. Bu genetik altyapı çevreyle etkileşim içerisinde. Yani yeni genlerimiz bizi belli bir duruma daha olasılıksal olarak daha yatkın hale getirmekle birlikte o yatkınlığın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği çevresel koşullarla belirleniyor. Çok fazla risk faktörleri olabilir. Örneğin erken ebeveyn kaybı, madde alkol kullanımı, anksiyete bozuklukları, işsizlik, daha önce depresyon geçirmiş olma, stres etkenleri ve hormonal değişikliklerden dolayı depresyona girme olasılığı var kişinin. Yoktu çevremde, kimse yoktu. Yani böyle zorluk yaşayan, ne terapist görmüş ne psikiyatre gitmiş kimse de yoktu. Ben gittim işte.
bir şeylere iyi gelir en azından diye düşündüm. Depresyon ne kadar erken fark edilirse bunun derinleşmesi, ağır kronik depresyona doğru gitmesi o kadar engellenir. Terapi alırken de sürekli of çok para gidiyor diye kendimi çok suçlu hissediyordum. Ama aslında sadece konuşmak değil terapi. Kendi düşüncelerimi organize edebildiğim bir yerdi. İnsanların aklına ilk gelen hastaneler, hastaneye gitmek. Onun dışında belediyelerde destekler var. Sivil toplumda da kişiler kendi durumlarına uygun sivil toplumlara başvururlarsa oralardan da destek alabilirler. Herkes için psikolojik destek benim kurucusu olduğum bir sivil toplum platformu diyelim, sosyal girişim. Dediğim gibi herkesin ulaşabileceği, herhangi bir dezavantajı varsa ulaşabileceği, maddiyat anlamında bir geliri yoksa örneğin ulaşabileceği yer haline geldi. Gel seni biz herkes için psikolojik desteği yönlendirebilirim diyeceğimiz bir platform kurabilmiş olmak bence bizim için en güzel şey. Depresyon psikolojik rahatsızlıklar içinde en yaygın olanı. Bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada da depresyon oranları diğer psikolojik rahatsızlıklara göre yüksektir. İyi haber, depresyon tedaviye en hızlı ve en iyi oranda cevap veren psikolojik rahatsızlıklardan bir tanesi ve depresyon tamamen tedavi edilebilen ender psikolojik rahatsızlıklardan bir tanesi. Kendimle gurur da duyuyorum. O kadar hani dipten gerçekten normal hayatını sürdürebilen bir insana gelişmiş olmam benim için kocaman bir adımdı. Bu yüzden bu konuşmayı aslında kabul ettim. Çünkü geçmişteki halimle konuşmayı çok isterdim. O yüzden diğer insanlara da söylemek çok istiyorum. Arkama dönüp baktığımda iyi ki kalkıp o gün doktora gitmişim diyorum. O benim iyileşme adımımdı işte.